Boltzmann beyin paradoksu teorik fizikte tuhaf ama büyüleyici bir kavramdır. Rastgele yönlendirilmiş bir sistemdeki parçacıklardan oluşturulan sahte anılara sahip bir beynin gerçek bir beyinden daha fazla var olma olasılığının olduğu bir senaryo sunar. Bu videoda paradoksun temellerini, gerçeklik anlayışımız üzerindeki etkilerini ve paradoksu kırma çabalarını araştıracağız. Boltzmann beyin paradoksu bir sistemin entropisinin veya düzensizliğinin aynı kalabileceğini veya artabileceğini ancak asla azalmayacağını belirten termodinamiğin ikinci yasasına dayanır. Bu yasa kendiliğinden asla yeniden birleşemeyen camın kırılması gibi günlük olaylarda sıklıkla gözlemlenir. Entropinin anlaşılmasına katkıda bulunan bir fizikçi olan Ludwig Boltzmann, istatistiksel mekaniği bu kavrama uygulayarak birçok tartışmaya yol açtı. Boltzmann, entropinin azalma olasılığının inanılmaz derecede küçük olmasına rağmen imkansız olmadığını savundu. Sonsuz sayıda parçacığa sahip bir sistemde parçacıkların rastgele yönelimlerde kalmak yerine yapılandırılmış bir sistem oluşturduğu en az bir örnek olmalıdır. Boltzmann beyin paradoksu sonsuz derecede eski bir evrende parçacıkların bir araya gelerek sahte anılar ve düşünceler içeren bir yapı, örneğin bir beyin oluşturabileceği ve gerçeklik yanılsaması meydana getirebileceği olasılığını araştırır. Bu durumda bir Boltzmann beyni kendini gerçek olarak algılar ve yapay doğasının farkında olmazdı. Bu paradoks birkaç varoluşsal soruyu gündeme getirir. Biz aslında Boltzmann beyinleri miyiz? Gerçekliğimiz yalnızca sahte anılar tarafından oluşturulan bir yanılsama mı? Bu sorular anlaşılmaz görünse de bir Boltzmann beyninin sonsuz bir evrende var olma olasılığının bir insan beynininkinden daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Bu paradoksun rahatsız edici argümanları bilim insanlarını onu çözmenin yollarını araştırmaya yöneltti. Sonsuz derecede eski bir evrende Boltzmann beyinlerinin varlığını destekleyen kozmolojik modellere odaklandılar. Bu modellerin istikrarsız ve kendi kendini zayıflatan olduğu bulundu ve bu nedenle reddedildiler. Ve bu modellerin reddedilmesi evrenimizin büyük patlamadan başlayarak sonsuz süre boyunca var olduğu anlayışına yol açtı. Ancak bu büyük patlamadan önce neyin var olduğu sorusu hala cevapsız kalmaktadır. Hiçbir şey yok muydu, yoksa ölü bir evren büyük patlamaya ve bugün bildiğimiz yapılandırılmış evrene yol açan parçacıkların birleşmesine mi neden oldu? Bilim insanları Boltzmann beyinlerinin varlığını itibarsızlaştırmada ilerleme kaydetmiş olsalar da büyük patlamadan önce neyin var olduğu gizemi daha fazla araştırma ve tartışmayı beslemeye devam ediyor. Sonuç olarak paradoks evrenin enginliğini ve insan anlayışının sınırlarını hatırlatan bir işlev vazifesi görür. 13.8 milyar yıl önce evrenimiz başladı. Sonra parçacıklar geldi, sonra galaksiler, sonra yıldızlar ve sonra gezegenler. 4,5 milyon yıl önce oluşan bu gezegenlerden biri yaklaşık 3,2 milyon yıl önce ilk insan atalarımızın doğumuna tanıklık etti. Bu yıllar boyunca beyinlerimiz duyguları anlamak, başkalarıyla iletişim kurmak, önemsiz konulardan anlam çıkarmak ve varoluşlarını sorgulayan eserler okumak için evrimleşti. Bu varoluşumuzun doğru bir özeti gibi görünüyor. Ancak aslında gerçekte öyle mi? Tartışmaya açık bir konu. Ludwig Boltzmann hemen hemen her şey hakkındaki anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Mezarının üzerindeki bir taşa kazınmış harfler şunlardır: S eşittir K log omega. Bu semboller entropi denklemini oluşturur. Peki entropi nedir? En basit haliyle entropi bir sistemin olası yeniden düzenlemelerinin sayısının bir ölçüsüdür. Çok sayıda olası yeniden düzenlemesi olan bir sistemin entropisi yüksektir. Tersine çok fazla yeniden düzenlemesi olmayan bir sistemin entropisi düşüktür. Örneğin ödevinizin teslim tarihinden önceki gece kendinizi hayal edin. Masanızda oturmuş yazmanız gereken 500 kelimelik makaleden korkuyorsunuz. Bir kez daha dizüstü bilgisayarınızın boş sayfasına bakıyorsunuz ve bunun bu noktaya gelmesine izin verdiğinize inanamıyorsunuz. O anda belgenizin entropisi düşüktür. Sayfanın görünümünü değiştirmeden sayfada değişiklik yapamazsınız. Başka bir deyişle sayfanızda hiçbir yeniden düzenleme yoktur. Sabaha kadar hızlı bir şekilde ilerleyip bir şekilde ödevinizi tamamlamayı başardınız. Önünüzdeki tam bir sayfa dolusu cümlenin görüntüsü ekranda yansımaktadır. Şimdi kelimeleri eş anlamlarıyla değiştirilebilir, bir cümle ekleyebilir, zamanlarını değiştirebilir veya bir cümleyi kaldırabilirsiniz. Sadece sayfaya baktığınızda hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor.
Belgenizde artık birçok yeniden düzenleme var ve entropisi yüksek. Entropiyi daha net anlayarak herhangi bir sistemin düşük entropiden yüksek entropiye geçme olasılığının olduğunu belirten termodinamiğin ikinci yasasına doğru ilerleyelim. Buradaki anahtar kelime olasılıktır. Çünkü incelediğimiz diğer yasaların çoğunun aksine termodinamiğin ikinci yasası olasılıkçıdır. Başka bir deyişle entropinin zamanla artma olasılığı daha yüksektir. Ancak azalabilir. Öyleyse neden buna yasa diyoruz? Çünkü bir sistemin entropisinin düşme olasılığı o kadar inanılmaz derecede düşüktür ki bunun için asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tabii yaşamak için bir sonsuzluğunuz yoksa. Bir resim çerçevesini kırık parçalarını içeren bir kutuyu düşünün. Kırık parçaları karıştırabiliriz. Ve her karıştırmada konfigürasyon uzayının olasılıksal yapısına ait olacak şekilde çeşitli farklı dağılımlar kutu içerisinde mevcut olacaktır. Entropi tanımımıza göre kutunun entropisi yüksektir. Bir ömür boyunca ona baksanız bile içindeki kırık tahtada, parçalanmış camda veya yırtık resimde hiçbir değişiklik göremezsiniz. Ancak ona keyfi sayıda yaşam süresi verirseniz ve tüm parçaları bir araya gelecek şekilde birleştirirseniz, köpeğinizin resmin de içinde bulunduğu tam bir çerçeve oluşturabilme imkanı vardır. Termodinamiğin ikinci yasasının olasılıksal doğası bize bunu garanti eder. Olasılık ne kadar düşük olursa olsun ve son derece düşüktür de, keyfi bir zaman miktarı verildiğinde entropi azalacaktır. Son hamlemiz için çevremizi işleye bırakalım. İnsanlar, gezegenler, yıldızlar veya galaksiler yoktur. Sadece uzay olduğunu hayal edin. Rastgele parçacıklar hareket ediyor. Ancak hiçbir yapıyı meydana getirmiyor. Bu sahnenin alabileceği yeniden düzenlenme sayısını düşündüğümüzde entropinin yüksek olduğundan eminiz. Şimdi parçacıkların yeniden düzenlenmesi ve keyfi sayıda düşük entropi durumuna geçmesi için keyfi bir süre bekleyeceğiz. Beklerken bir fil aniden ortaya çıkabilir. Ya da belki yıllar önce kaybettiğiniz en sevdiğiniz çorabınız. Tekrar edecek olursak keyfi bir zamanımız var. Bu sonsuzluğa kıyaslandığında oldukça düşük bir zaman dilimi de olabilir. Bu yüzden olabilecek her şey olur. Bu durumlardan birinde parçacıklar tüm anılarınız veya inançlarınızla beyninizin sahip olduğu tam konfigürasyonu oluşturmak için bir araya gelir. Bu bir Boltzmann beyni olacaktır. Ve bu siz olacaksınız. Yani sizden ayırt edilemeyecek. Sizin inandığınıza inanacak, hatırladığınızı hatırlayacak, sizin hissettiğinizi hissedecek ve düşündüğünüzü düşünecek. Önceki cümleyi okuduğunu hatırlayacak, bu videoyu açtığını hatırlayacak ve bu videonun başındaki köken hikayesine katıldığını hatırlayacak. Öyleyse şimdi düşünme zamanı. Siz yoksa sadece bir parçacık koleksiyonunun kendiliğinden var olması şeklinde tezahür eden bir yapı mısınız? Boltzmann beyni kavramı istatistiksel mekanikten kaynaklanır ve denge halindeki bir evreni termal dalgalanmaların tuhaf doğasına bağlar. Teorik olarak sonsuz zaman verildiğinde sizinkine özdeş tüm anılarınız ve algılarınızla birlikte bir beyni kendiliğinden oluşturan bir dalgalanma da dahil olmak üzere düşünülebilecek her türlü olay meydana gelebilir. Biyolojik bir süreçten ziyade rastlantısal olan bu beynin evrensel, nesnel bir geçmişe dair hiçbir temeli olmazdı. Kendisine tutarlı bir geçmişe sahip olarak algılardı. Ancak gerçekte uçsuz bucaksız bir kozmik dengede geçici bir anormallik olurdu. Standart argüman söz konusu olan geniş zaman ölçeklerini ve termal dengedeki durumların olası yapılandırmalarını göz önünde bulundurarak bir Boltzmann beyninin kendiliğinden varlığa dalgalanmasının geçmişi de dahil olmak üzere tüm gözlemlenebilir evrenimizin algıladığımız düzenli şekilde var olmasından istatistiksel olarak daha olası olabileceğini öne sürer. Bu mantık dizisi varoluşun doğası, gözlem ve evren hakkındaki bilgimizin güvenilirliği hakkında sorular gündeme getirerek ciddi felsefi ve bilimsel tartışmaların konusu olmuştur. Carlo Rovelli ve David Wolpert, Boltzmann beyinleri için standart argümana bunun bir tür dairesel muhakemeye yani fasit bir döngüye dayandığını öne sürerek keskin bir eleştiri sunarlar. Standart argüman bilinen fiziksel yasalar ve evrenin mevcut durumu çerçevesinde dalgalanmaların istatistiksel olasılığına büyük ölçüde dayanır. Ancak onlar bu argümanın anlayışımızın kendisinin bir dalgalanma olabileceğini çıkarsamak için kullanılan yasaları haklı çıkarmak için geçmiş gözlemlerden türetilen verilerin güvenilirliğini temelde varsaydığını ileri sürmektedir. Rovelli ve Wolpert tarafından tanımlanan kusur, güvenilirlik varsayımında yatmaktadır.
Boltzmann beyin hipotezinin geçerli olması için kişinin aynı anda hem mevcut gözlem verilerinin doğruluğunu varsayması hem de doğruluğundan şüphe etmesi, yani rastgele bir dalgalanmaları sonucu olduğunu öne sürerek bunu yapabilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu çelişki argümanı kendi kendini çürüten bir hale getirir. Aynı verilerin güvenilirliğini geçersiz kılan bir hipotezi haklı çıkarmak için güvenilir verileri kullanır. Rovelli ve Wolpert bilimsel muhakemede eksiksiz kanıtın önemini ayrıntılı olarak açıklar. Bir benzetme yaparlar. Kısmi kanıtlara dayanan bir yasal dava yanıltıcı sonuçlara yol açabileceği gibi Boltzmann beyin hipotezi de eksik bir veri kümesine güvenerek yanıltıcı olabilir. Onlar fizik yasalarında ilişkin anlayışımızın özellikle entropiyi ve zaman okunu yönetenler dahil olmak üzere zaman içinde yayılan verilerin tutarlı bir şekilde yorumlanmasına bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Geçmiş verilerin güvenilir olduğu varsayımı, istatistiksel mekanik ve termodinamik hakkındakiler de dahil olmak üzere herhangi bir bilimsel yasayı formüle etmek için çok önemlidir. Eleştirileri Boltzmann beyin argümanının daireselliğine dayanıyor. Bir varsayımdan, yani güvenilir verilerden türetilen kanıtları argümanı kendi içinde çelişkiye düşürmeden o varsayımı çürütmek için kullanamazsınız. Anılarımızın ve kayıtlarımızın güvenilir olduğunu varsayarsak, ki bu doğası gereği düzenli bir geçmişi varsayar, Boltzmann beyin hipotezini destekleyen fizik yasalarını çıkarabiliriz. Yine de hipotezin kendisi anılarımızın yanlış olabileceğini ve bu yasaları çıkarmak için gereken ilk öncülü çürütebileceğini öne sürmektedir. Tartışma ayrıca H teoremine ve termodinamiğin ikinci yasasına da değinmektedir. H teoremi düzensizliğin bir ölçüsü olan entropinin düşük entropili herhangi bir noktadan hem geleceğe hem de geçmişe doğru arttığını ileri sürer. Ancak bu zaman simetrik yorum entropinin bir yönde arttığını belirten termodinamiğin ikinci yasasına ilişkin deneysel anlayışımızla çelişir. Düşük entropili geçmiş bir durumdan yüksek entropili gelecekteki bir duruma. Boltzmann'ın beyinleri için öne sürülen argüman, entropi dalgalanmasının aksi takdirde yüksek entropili bir denge durumunda var olan bir evrende bir beyin yarattığı bir durumu ima etmektedir. Bu çıkarım entropinin doğasının ve zamanın okunun yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Rovelli ve Wolpert mevcut kozmolojik ve termodinamik anlayışımızın tutarlılığının düşük entropili bir geçmişten itibaren entropinin zamanla arttığı bir evrende uyumlu olduğunu ileri sürmektedir. Boltzmann beyin hipotezi kozmolojik tarihimize ilişkin temelde farklı ve daha az tutarlı bir anlayış önererek bu tutarlılığı bozar. Boltzmann beyin hipotezinin felsefi açıdan ilgi çekici kısımları olsa da kendi kendini zayıflatan akıl yürütmeye dayandığı söylenebilir. Veriden bağımsız hipotezler kategorisine girer. Yani deneysel kanıtlarla doğrulanamayan veya çürütülemeyen hipotezler. Bu tür hipotezler bilimsel söylemden ziyade felsefi spekülasyon kapsamında değerlendirilmektedir. Bilimsel açıdan hem güncel gözlemlerle hem de yerleşik fizik yasalarıyla uyumlu, tutarlı, deneysel olarak desteklenen teorilere dayanan bir dünya görüşü savunulmalıdır. Bu bağlamda bir de Boltzmann beyin hipotezini desteklemek ve eleştirmek için kullanılan matematiksel modelleri ve sembolik gösterimleri sistematik olarak inceleyelim. Tekrar tanımlamak gerekirse Boltzmann beyni kavramı yeterli zaman verildiğinde termodinamik dengedeki rastgele dalgalanmaların kendiliğinden doğal olarak evrimleşmiş varlığın tüm algıları ve anılarıyla tamamlanmış, kendi kendine farkında olan bir beyin üretebileceği önerilen istatistiksel mekanik çerçevesinden kaynaklanmaktadır. Boltzmann beyin hipotezi ilgi çekici olsa da kendi kendini zayıflatan varsayımlara dayanması nedeniyle titiz inceleme altında başarısız görülmektedir. Ve bu hipotez eleştirisinin altında yatan matematiksel ve mantıksal yapıları ortaya koyduğumuzda teorik fizikte sağlam, tutarlı ve çelişki bağlamında dairesel olmayan argümantasyonun önemini pekiştirmiş olmaktayız. Sonuç olarak bu hipotez spekülatif olmasına rağmen varoluşumuzun doğası ve gözlemsel verilerimizin güvenilirliği hakkında derin sorular ve sorgulamalar ortaya çıkarmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.